Hepinize merhabalar. Ben Yekvaş Atakan Şurdum Avcı. Work sohbetleri programında beraber tarihte yaşanmış olayları ve bunların günümüze olan etkilerini inceleyeceğiz. Bugünkü programımızda toplumumuzda eskiden bulunan kast sistemini inceleyeceğiz. Eminim hepimiz prens, soylu, köle gibi kavramları daha önce duyduk. Ama bunları anlamamız için feodalizmden bahsetmemiz gerekiyor. Günümüzden yaklaşık 12 bin yıl kadar önce insanoğlu avcılık ve toplayıcılık toplumundan tarım toplumuna geçiş yapar. Bu dönemde zenginliğin ölçüsü toprak ve bir ölçüye kadar da hayvandı. Çünkü birey ne kadar büyük araziye sahip olursa o kadar çok bireyi de besleyebilir hale gelmişti. Kendi arazisine sahip olan ve onu ekip biçerek yaşamını devam ettiren bu kişiler hür köylülerdir. Ama arazi de tıpkı diğer metalar gibi takas, evlilik, miras, borç veya işgal yoluyla el değiştirebildiğinden zaman içerisinde araziler yani zenginlik belirli kişilerin elinde toplanmış olur. Bu kişiler soylu sınıfı oluştururlar. Soylular kişisel ve ailevi ihtiyaçlarının çok daha fazlasında araziye sahip olduklarından dolayı bu araziyi ekip biçebilmek için diğer insanlara ihtiyaç duyarlar. Bu bireyler de genelde toprak sahibi olmayan diğer bireyler olurlar. Bu bireyler soyların topraklarına bağlı olarak yaşamak zorunda olan serfler sınıfını oluştururlar. Serfler ve soyluların arasındaki bu çıkar ilişkisi feodal yapının temelini oluşturur. Feodal yapıya göre serfler soyluların topraklarını ekip biçerler, kendi ihtiyaçlarını alırlar ve fazlasını pay veya vergi olarak soylulara verirler. Bunun karşılığında soylular ellerinde bulundurdukları toprakları serflerin kullanımını açarlar ve serfleri korurlar. Çünkü soylular kendi arazilerini ve yiyecek stoklarını akınlardan korumak için bir askeri güç beslemek zorundadırlar. Feodal bağlar soylular ve hürler arasında da olabilir. Hürler kendi topraklarından elde ettikleri ekinlerinin bir kısmını vergi olarak soylulara verir ve soylular bunun karşılığında onları korurlar. Soylular ellerindeki bu askeri gücü daha güçsüz bir grup üzerine egemenlik kurmak için kullanabilirler. Ve sonucunda diğer hürlerin de topraklarına el koyup onları serf konumuna getirebilirler. Soylular yine güç kullanarak onları koruma yükümlülüğünden de kurtulmak için sadece yiyecek karşılığı çalıştırmak üzere köleleştirebilirler. Köleler direkt olarak soyluların ve diğer hürlerin malı sayılırlar. Zorbalar, köle tacirleri, emperyalist uşakları, yeter ulan vahşiler! Öyle demeyin canım. Onların iyi olanları da var. Soylular kendi başlarına yönetebileceklerinden daha fazla toprağa sahip olduklarında ise yönetimi kolaylaştırmak üzere bu toprakları kendilerine bağlı olarak yönetecek diğer soylulara dağıtabilir. Bu tipte büyük toprak sahipleri prensler sınıfını oluşturur. Feodal anlaşma bu iki soylu sınıfı arasında da geçerlidir. Prens kendisine bağlı olan soylular tehlikede olduklarında onlara yardım eder. Soylular da statülerinin devamını sağlamak için ona sadık kalırlar ve kendi askerleriyle prense çeşitli akınlarda ve savaşlarda eşlik ederler. Toparlayacak olursak, feodal bir düzende belirli sınırlar içerisinde büyük bir toprak parçasının mülkiyetini veya egemenliğini elinde bulunduran bir prens, bu toprakların idaresini ve asayişini sağlayan soylular, direkt olarak prenslere veya soylulara bağlı olmayan toprakları işleyen ama korunma amacıyla onlara vergi veren hür köylüler, prenslerin ve soyluların topraklarını işleyerek hayatta kalmaya çalışan serfler ve son olarak serfler haricinde bahsi geçen tüm sınıfların topraklarında veya işlerinde çalışan ve onların malı sayılan köleler bulunmaktadır. Adige toplumunda prenslere pşı, soylulara derecelerine göre tlakvaşlaş veya vark, hürlere tlukal, serflere pşıl ve kölelere vuneut denirdi. Tabii zaman ilerledikçe feodal düzen zayıfladı. Maalesef yeni kıtalar ve ticaret yollarının keşfi ve özellikle 1800'lerde başlayan sanayi devriminden sonra bireylere zengin olmak ve güç elde etmede toprak sahibi olmak haricinde başka alternatifler oluşmuş oldu. Günümüzde artık bireyler sahip oldukları veya kiraladıkları çok küçük arazilerde sermaye yaratarak servet sahibi olabiliyorlar. Oluşan yeni alternatiflerle beraber zaman içerisinde prens ve soylu sınıfının önemi ve gücü gittikçe azaldı. Hürler yönetimde söz sahibi oldu, serfler ve köleler özgürleştirildi, soylu sınıfının imtiyazları kaldırıldı ve en azından yasal olarak herkesin eşit haklara sahip olması sağlandı. Sanayi devriminden sonra ağırlıklı olarak iki sınıfın bulunduğu söylenir. Sermayeyi ve üretim kaynaklarını elinde bulunduran burjuvazi ve elinde üretim aracı bulunmayıp emeğini satarak geçimini sağlayan emekçi sınıfı ya da proletarya.
Günümüze bakacak olursak bu iki ucun arasında çeşitli seviyelerde sermaye sahibi olan ama tam garantide olmayan veya üretim aracı olmayıp iyi kazanç sahibi olan bireyler bulunmaktadır. Dolayısıyla geniş bir aralıkta birey modeline rastlamaktayız. Yani seçenekler az önce bahsettiğimiz bu iki tipte sınırlı değildir. Bu gelişmeler maalesef dış olaylarla pek ilgilenmeyen toplumumuza geç ulaşmıştır. Ana vatanda sanayileşme geç başlamış ve Sovyetler Birliği zamanında da hizmet sektörü gelişmemiştir. Sürgünle başka topraklara giden halkımızda ise özellikle Türkiye'de Uzunyayla bölgesinde feodalizmin etkileri devam etmiş, sınıf farklılıkları yakın bir zamana kadar önemini kaybetmemiştir. Peki, bahsettiğimiz bu kas sistemini oluşturan şartlar ortadan kalktığına göre sizce hala bu ayrımı gözetmemiz doğru mu? Çünkü neticede bu bizim tarihimizin ve kabzemizin bir parçası. Bir dahaki programda bu konunun üzerine değineceğiz.